Herkese merhaba. Somut bir uygulama yapalım. Hem de kendi kişisel hayatından. Hatırlarsanız dini ve kültürel konuları 3 seviyeye ayırarak arasındaki farkı nereden anlayacağımızı öğrenmiştik. Üstteki sarı seviyede dinin kendisi, yani dinin öğretileri vardır. Bu inançlar o dinin temelini oluşturur. İslam'ı örnek alarak mesela İslam peygamberi Muhammed'in Allah'ın peygamberi olarak kabul edilmesi ve Tanrı'nın tek olması gibi. İkinci seviyede o dinin ahlakı var. Mesela İslam'da domuz eti yememek ya da cinsel ilişkinin doğru yerinin evliliğin içinde olması gibi. Üçüncü seviyede dinin belli bir yerde nasıl göründüğü var. Yani o dinin yerine göre değişen dış görünüşü. Bu vaka çalışması için hazır mıyız? Bu gösteri için kişisel hayatımdan 3 gerçek örneği kullanacağım. Şimdi bana gelince ben Hristiyanım ki tabii ki Hristiyanlığın kendi inançları, kendi ahlakı ve kendi birçok farklı dış görünüşü vardır. Birinci örnek. Çocukken ailemle birlikte dua ettiğimizde her zaman İspanyolca dua etmemizi gerektiren bir kuralımız vardı. Amerika'ya taşındıktan sonra İspanyolcamızı kaybetmeyelim diye. Doğru olarak bence çok doğru yapmışlar. Şimdi büyüdüğümde İngilizce dua etmeye çalıştım. Ama her seferinde dinime aykırı bir şeyler yapıyormuşum gibi hissettim. Bunu birazcık düşünelim. Bu şekilde hissetmem doğru bir sınıflandırma mıydı? Bir önceki bölümde 3 süzgeç soruyu vermiştim. Birinci soru. İnancım bu konuda ne öğretiyor? Bakarsanız Hristiyanlığın temel öğretilerinde dil tercihi hakkında hiçbir şey görünmüyor. Dolayısıyla bu soru, yani İngilizce dua ederken kötü hissetmem, sarı olan yani birinci seviyeye ait olamaz. İkinci sorumuza geçelim. İnancımın ahlaki bir dil beklentisi var mı? Tekrar bakarsanız Hristiyanlıkta hiçbir dil diğerlerinden üstün olarak görülmüyor. Dolayısıyla bu konu turuncu olan ikinci seviyeye ait olamaz. Öyleyse neden kötü hissediyordum kendimi? İngilizce olarak dua ederken rahatsız hissediyordum ama neden? Bunu keşfetmeye çalışıyoruz, dinden mi kültürden mi diye. Üçüncü sorumuza geçelim. İngilizce dua ederken kötü hissetmem, büyürken inancımı ifade etmek için yalnızca ve yalnızca İspanyolca kullanma alışkanlığından mı ibaretti? Bunun doğru cevap olduğunu hemen görüyoruz. Yani bu konu kırmızı olan 3. seviyeye ait. Bu durumda kendimi daha iyi keşfetmiş oluyorum. Çünkü İngilizce olarak dua etmek tuhafıma gitse de ve beni rahatsız etse de bunun dini sebeplerden değil de kültürel, dilsel sebeplerden dolayı olduğunu keşfetmiş oluyorum. Ve İngilizce dua etmeyi kendime alıştırmaya çalışabiliyorum. Tamam, şimdi haydi ikinci örneğimize geçelim. Her nedense arkası daha uzun gömlekleri şahsen tercih ediyorum. Nedenini sorarsanız gerçekten bilmiyorum ama öyle tercih ediyorum. Şimdi Hristiyanlığın temel öğretilerinin, mesela üçlü birlik gibi ya da Allah'ın tek olması gibi hiçbirinin kıyafetle ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu konu sarı seviyeye ait olamaz. Turuncu seviyede bu konu biraz daha ilginç bir hal alıyor. İncil, belli bir kıyafet tipini daha ahlaki görmemekle birlikte genel anlamda mütevazı kıyafetleri ahlaki olarak kabul eder. Bu nedenle evet, bazı fazla açık giysiler turuncu seviyeye ait olabilir. Ama şimdilik konuyu basit tutmak amacıyla şu iki gömleğe bakalım. Çağdaş Hristiyan ilahiyatçıların çoğu bu gömleklerin hiçbirisinin fazla açık olduğunu söylemez. Bu durumda en alt seviyeye geri döndük. Bu kültürel bir konudur. Bu tercihtir, bir kılıftır. İlk videoda şekil dediğim şeydir. Şimdi 3. örneğimize geçelim. Bu en karışık örneğimiz olacak. Ama yine de göreceğimiz üzere gerçekten o kadar da karışık değil. Şimdi ben küçükken bir arkadaşım vardı. Ve kadınların sadece etek giydiği bir ailenin üyesiydi. Hristiyandı aynı zamanda. Bu çok ilginç. Çünkü bu aile yukarıda söz ettiğim her iki gömlek tipinin de ahlaki açıdan yanlış olduğunu söylerdi. Böylelikle aynı dinin içinde bulunan fikir ayrılıklarına bir giriş yaptık tekrardan. Mezheple tarikat karşılaştırması hakkında tekrar konuşalım. Özellikle mezhepler neden tarikat değiller sorusunu inceleyelim. Ana örneğimiz olarak bahsi geçen gömleği alalım. Benim için dediğim gibi
Hangi gömleğin giyileceği sorusu en alttaki kültürel yani kırmızı seviyede yer alırken bu aile için ahlaki yani turuncu düzeydedir. Çünkü bu gömleklerin uygunsuz ve ahlaka aykırı olduğuna inanırlar. Yani aynı dine ait olmamıza rağmen yaşam tarzımızın biraz farklı olduğu söylenebilir. Şimdi bu durumdan yola çıkarak bir vaka çalışması yapalım. Arkadaşımın babası zamanla benimle çok fazla zaman geçirmesine izin vermeyebilir. Bu böyle devam ederse yavaş yavaş birbirimizden kopmaya da başlayabiliriz. Bu aslında doğal biçimde oluşan bir ilişkisel olgudur. Çünkü herkes en çok kendi tercihlerini paylaşanlarla samimi olacaktır. Aslında hepimiz bunu sürekli yapıyoruz. Mesela içki içmeyi tercih etmeyen kişi içki içenlerle zamanla daha az takılacak. Ya da çok erken kalkmayı tercih eden kişi gecenin saat 4'üne kadar ayakta kalanlarla zaman daha az takılır. Örneğe geri dönelim. Zamanla arkadaşımın ailesi gibi düşünenler kendi topluluklarını oluşturabilirler. Bu farklı giyim tarzlarını, mesela başörtüleri bu konuya giriyor, veyahut farklı ibadet biçimlerini vesaire tercih eden mezheplere götüren türden bir şeydir. Buna da tamam diyoruz. Hiç sıkıntı yok. Sarı seviyedeki inançları kabul ettiğimiz sürece hepimiz hala aynı dine aitiz. Örneğin hepimiz hala Hristiyanız. Turuncu seviyeye gelmişken Hristiyan ideallerimizi gerçekleştirmenin en iyi yolu nedir diye sorulduğunda farklı tercihler ve yorumlar olabilir. Bu dünyanın en doğal şeyi olmakla beraber Hristiyan ailemizi de zenginleştirmektedir. Şimdi gerçekçi olalım. Biliyorum ki bazen mezhepler arasında kavgalar çıkabilir. Maalesef farklı mezheplerin olması bu anlaşmazlıklarla bağdaştırıp mezheplerin olmasını kötü bir şey oluyormuşçasına algılayabiliyoruz. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Mesih tektir. Mesih'in kilisesi de onun bedenidir. Mesih'in kilisesinde çok farklı geleneklerin mevcut olabilmesinin yanı sıra onun bedeni olarak tek bir ailenin farklı üyeleriyiz. Bu bağlamda görüntü olarak birbirimizden ne kadar farklı olursak ailemiz o kadar da zengindir. Bunun ne kadar normal olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu dizinin 2. bölümünde İsaoğlu diye bir aileden bahsetmiştik. Ali İsaoğlu da bu ailenin üyelerinden biri ve sürekli kırmızı giyerdi. Fakat ailedeki her kişi farklı bir stile sahip. Örneğin Ali kırmızı, Cüneyt amca siyah ve Seda anne kahverengi giymeyi sevebilir. Bu tercihler en alttaki şekil seviyesine aitler. Turuncu seviyeye geçelim. Bu seviyede sağlıklı bir yaşam tarzının ne olup olmadığına dair fikir ayrılığı yaşayacaklar. Sağlık diyorum, sağlıklı bir yaşam tarzının. Neden? Çünkü ahlak dediğimiz şey ruhlarımız için sağlıklı olanlarının tanımlamasından ibarettir. Örneğimiz basit kalsın diye fiziksel sağlığımızdan bahsedelim. Diyelim ki Seda anne, kendi çocuğunun yani Ali'nin şekerli şeyleri yemesini sağlıksız buluyor. Ama Cüneyt amca Ali'ye baktığında istediği kadar pasta yemesine izin veriyor. Bu davranış Seda'nın sağlık beklentisine aykırı olduğu için zamanla ne olacak? Elbette ki Seda, Cüneyt amcanın çocuğuyla ilgilenmesini daha az istemeye başlayacak. Yaşam tarzları farklıdır çünkü. Seda'ya göre o evde fazla tatlı yeniliyor. Yani ona göre Cüneyt amcanın evinde sağlıksız uygulamalar izleniyor. Ortodokslara göre protestanların bir patrikhaneye bağlı olmamaları ya da protestanlara göre Ortodoksların ritüellere çok bağlı olmalarının sağlıksız olarak görüldüğü gibi. Bu ne tuhaf, ne beklenmeyen ne de aileyi fesheden bir şeydir. Aksine ailedeki her kişi diğer herkesle aynı olsaydı durum çok daha tehlikeli olurdu. Birbirinden öğrenemezlerdi, birbirini geliştiremezlerdi. Büyümek, keşfetmek mümkün olmazdı. Her kişi diğerlerinden farklı olunca yapıcı biçimlerde birbirlerine yaklaştıkları sürece olacak tek şey gelişmektir. Gelişmek için bir fırsat bu. Cüneyt amca neden Seda'dan daha sağlıklı yemeği öğrenmesin? Seda da neden Cüneyt amcadan kendi çocuğuna karşı daha yumuşak ve merhametli olmayı öğrenmesin? Neyse ki bu fırsattan faydalanmayı seçseler de, farklılıklarının üzerinde kavga etmeyi seçseler de, tek aile olmayı devam edecekler ve kriz anında her zaman birbirlerinin arkasında olacaklardır. Bunların hepsi hala İsaoğlulardır. Neden? Bu 3 kişinin aynı aileye sahip olmalarını sağlayan unsur nedir?
aynı İsa'oğlu kanına sahip oldukları için. Öyleyse bir dinin kanı nedir? Bir dinin kanı, onun esansı, o dini o din kılan, ona has olan öğretileridir. İsa Mesih'in bedeninin tek olmasının gerçeğini işte burada görmekteyiz. Öyleyse gerçekten de olduğumuz gibi birbirimize aile olarak yaklaşalım.